ürünleri uyuşturucu soruşturması konusu. Ürünleri uyuşturucu soruşturması ile alakalı arkadaşlar Info 2 hazırlandı grafik olarak. Hazır olduğunda onu da alabiliriz. Evet, şimdi arkadaşlarım da getirdiler. Ne oldu ne bitti şöyle bir bakalım. Ürünlere yönelik ilk operasyon 8 Ekim'de yapılmıştı. Dilan Polat, Engin Polat, Hadise Açıkgöz, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berak Düznataş, Demet Evgar, Duygu Özarsan, Derin Talu, Deren Talu'nun da aralarında olduğu 19 ünlü isim ifade ve kan örneği vermişti. Haklarında gözaltı kararı olmadığı belirtilen ünlüler ifade ve kan verme işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Ama konu burada kalmadı. Tarihler 8 Aralık'ı gösterdiğinde televizyon spikerleri Ela Rümeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçlamasıyla gözaltına alındı. 9 Aralık'ta Habertürk Televizyonu eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile kanalda çeşitli pozisyonlarda görev alan 3 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Geçtiğimiz hafta oyuncular Melisa Döngel, İrem Sak ve Ezgi Eyüpoğlu, fenomenler Danla Bilic, Mümine Sena Yıldız, şarkıcılar Aleyna Tilki ile Yusuf Güney hakkında gözaltı kararları verildi ve geçtiğimiz hafta Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Steven Saadettin Saran'a uyuşturucu madde temin etme ve uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak suçları yöneltildi. Saran ifade ve saç örneklerinin alınmasının ardından yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Yapımcı Timur Savcı ise tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci ile yazışmaların dijital incelemeleri sonucunda dosyaya girdi ve ifadesi alındaki soruşturma hala devam ediyor. Ve anlaşılan o ki bu soruşturma önümüzdeki günlerde de bayağı bir Türkiye gündeminde olacak. Begüm Hocam, sizinle devam edelim. Şimdi bir soruşturma silsilesi. Bakıyorsunuz 8 Ekim'den 8 Aralık'a, daha sonrasında da soruşturmanın iyice hızlandığını görüyoruz. Şimdiye kadar yürütülen soruşturma aşamalarında bazı yönlerden eleştiriler de var. Siz nasıl buluyorsunuz hocam? Şimdi bu tarz soruşturmalar zaten çoğunlukla bir süredir devam eden teknik ve fiziki takip sonucu işte artık operasyon aşamasına gelir ve operasyon başlar. Biz bunları dalga dalga gördük çünkü aslında işte gözaltına alınan bazı isimlerin telefonlarından, işte teknik ve dijital materyallerinden yapılan incelemelerde başka isimlerle yazışmalar, başka isimlerin işte bir takım evraklarına falan ulaşıldığı için bunları görüyoruz. Dolayısıyla zaten böyle olur. Bu işler böyle gider. Şimdi burada aslında işte bir spiker hanımefendi Ela Hanım'ın telefonunda yapılan inceleme sonrası işte Saadettin Saran'a ulaşıldı mesela. Onunla olan yazışmalara ulaşıldı. Yine bir haber spikeri söz konusu. Yani tabii uyuşturucu suçları çok ciddi cezalar öngörülen suçlar. Çünkü bireysel suçlar olmasının yanında kamu Suçlamalar ne sağlığı. hocam burada tam olarak? Şimdi burada farklı kişiler hakkında farklı suçlamalar var. Bu Ela Rümeysa Cebeci Evet. özelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı, aynı zamanda kullanımına yardım etme, yani yer sağlama suçlaması var ve zaten bunlardan dolayı tutuklandı. Yine Mehmet Akif Ersoy özelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırma, aynı zamanda bir de örgüt suçlaması var. O çok enteresan. Orada bambaşka bir pencere açılmış durumda ve zaten örgüt suçu ve uyuşturucu suçu bir arada olduğunda biz CMK 100 kapsamında katalog suçların karşımıza çıktığını görüyoruz. Katalog suçlar ne? Bir tutuklama sebebi varsayılan suçlar. Yani bizim hukukumuzda evet tutuksuz yargılama esas ama belli bazı ciddi suçlarda da bir tutuklama sebebi var kabul ediliyor ki işte bu spiker hanımefendiyle gazeteci beyefendi hakkında tutuklama kararı verildi. Tabii burada dediğim gibi az önce bu telefonda yapılan inceleme sonrası başka isimlere de ulaşıldı ki kamuoyunun en çok ilgisini çeken isimlerden biri Saadettin Saran oldu. 2 kez gözaltı kararı verildi hakkında. Tabii CMK 91 kapsamında bir kişi hakkında ikinci kez gözaltı kararı verilmesi yeni bir delil ya da işte yeni bir durumun ortaya çıkması durumunda söz konusu olur. Tabii yazışmalara ulaşıldıktan sonra Saadettin Saran gözaltına alındı, ifadesini verdi ve serbest kaldı. Daha sonra adli tıp incelemesi sonrasında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı tespit edildi. Kullandığı tespit edildikten sonra bir kez daha ifadesine başvuruldu ve neticeten şu anda adli kontrol işte pazartesi ve perşembe günleri imza vermek suretiyle serbest. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Saadettin Saran'ın adli tıpta gerçekleştirilen testinde yasaklı madde çıktı. Sonra kendisi gitti bir test daha gerçekleştirdi. Şimdi burada savcı adli tıpta yapılan teste mi bakar
yoksa Saadettin Bey'in gerçekleştirdiği ikinci teste mi bakar? İki testin birbirinden farklı çıkması gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Yani şöyle tabii böyle bir ihtimal dahilindedir. Mutlaka ki olabilir. Fakat adli tıp raporu bizim hukukumuzda resmi bilirkişi raporu hükmünde ve güvenilirliği çok yüksek, hata payı çok düşük. Yani burada adli tıp raporu resmi bilirkişi raporu hükmünde ve savcılık buna esas alır. Elbette ki gidip bağımsız bir kuruluşta kendi isteğiyle bir test verebilir. Eğer ki bu testin sonucunda bir çelişki çıkarsa savcılık mutlaka ki bunu göz önünde bulunduracaktır ama esas olarak göz önünde bulunduracağı adli tıpın verdiği resmi rapor. Eğer bir çelişki olursa savcılık adli tıp üst ihtisas dairesinden bir çelişkinin giderilmesi noktasında ek bir rapor isteyebilir. Ama dediğim gibi yani bizde hukuk yargılamalarında da ceza yargılamalarında da mahkemenin atadığı resmi bilirkişiler ya da işte resmi kuruluş olan adli tıpın verdiği rapor esastır. Tabii ki işte bir uzman raporu ya da bağımsız bir kuruluştan bir raporda alınıp dosyaya sunulabilir. Yani şüphelilerin böyle bir hakkı var. Savcılık bunu göz ardı etmeyecektir ama savcılığın esas olarak göz önünde bulunduracağı resmi rapordur. Dediğim gibi çelişkinin giderilmesi için de üst ihtisas dairesine yeniden bir ek rapor için gönderebilir bu kişileri. Peki böyle bir karar çıkarsa bu diğer şu an tutuklu bulunan ve tutuksuz adli kontrol kararı uygulanan sanıklar için de şüpheliler için de geçerli olur mu? Onlar da isterlerse başvurup bağımsız bir laboratuvardan test isteyebilirler değil mi? Yapabilirler. Savcılık dediğim gibi bunu göz önüne alacaktır ama bunu esas almaz savcılık. Yani resmi bilirkişi olan burada Adli Tıp Kurumu. Zaten burada Saadettin Saran'a isnat edilen suçlama uyuşturucu madde kullanımı sadece. Yani bunun kullanımını kolaylaştırma, işte imal ve ticareti gibi bir suçlama yöneltilmemiş. Dolayısıyla kullanım noktasında zaten bizim hukukumuzda yatarı olan bir ceza yok ilk etapta. İşte 5 yıllık bir erteleme süreci var. Bu erteleme sürecinde kişi bazı işte rehabilitasyon merkezlerine gönderiliyor, bazı denetimlere tabi tutuluyor. Ve bu 5 yıllık erteleme süresi içerisinde eğer bu suçu tekrar ederse o zaman kamu davası açılıyor. Dolayısıyla burada suçlamalar çok farklı ve ben tutuklu olan kişilerin esasen uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmadan dolayı tutuklandıklarını düşünüyorum. Çünkü orada 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası gerekiyor o suçlarda. Özellikle işte Ela Rümeysa Cebeci ve Mehmet Akif Ersoy özelinde. Tabii Mehmet Akif Ersoy özelinde bir de örgüt suçlaması var. Örgüt kurma suçlaması var. Çok farklı suçlamalar var. Diğer kişileri bağlayacağını düşünmüyorum. Bu Saadettin Saran'ın kendine isnat edilen suçlamalar kapsamında işte bir ön alma girişimi olabilir. Hakkı da vardır ama savcılık bunu esas almaz. Şimdi soruşturma o kadar dallı budaklı ki ister istemez böyle hepsi birbirine de karışabiliyor. Begüm Hocam bir soru daha soracağım size. Daha sonrasında Levent Hocam'a geçeceğim bu konunun farklı bir boyutunu konuşmak için. Şimdi bu işin bir de Dubai'ye kadar uzanan bir fuhuş ayağı olduğuna yönelik bir şey var. Soruşturmada devam ediyor. Şimdi Mehmet Akif Ersoy'un suçlandığı örgütsel suç yani örgüt olma suçu bu Dubai ayağıyla ilişkili mi hocam yoksa orası tamamen farklı bir organizasyon mu? Yani soruşturma dosyasını bizzat inceleme imkanına sahip olmadık. Çok az bilgi Dolayısıyla evet ya, kamuoyuna yansıdığı kadarıyla biliyoruz ama burada uyuşturucu ve fuhuş suçlaması yapılan yani o suçların isnat edildiği operasyonda başka fenomenlerin adı geçiyor. İşte bir Ezgi Fındık, Mert Vidinli gibi isimlerin adı geçiyor. Tamamen farklı bir durum söz konusu ama yine uyuşturucudan yani uyuşturucu ayağı olduğu için orada bir noktada yine bir bağlantı olması söz konusu olabilir. İşte temin edilen kişi noktasında. Çünkü genelde hani burada bir temin etme noktasında kişilerin birbiriyle irtibatlı olduğu suçlardır bunlar. Tabii bu şey de çok önemli uyuşturucu suçlarında işte kişisel kullanım mı, ticaret mi? Yani burada Yargıtay'ın esas aldığı bazı kriterler var. Çok da ince bir ayrım var. Yani işte kişi sadece bunu kullanmak için bulunduruyorsa evet 5 yıl boyunca bir ertelemeye tabi tutuluyor ve yatarı olan bir cezası yok. 5 yıl içinde tekrar etmez ise ama kullanımını kolaylaştırıyorsa ya da ticaretini yapıyorsa bunlar yatarı olan suçlar. Bu noktada detaylı bir inceleme savcılık yapacaktır mutlaka ki. Çünkü çok önemli yani. İşte bu özellikle fenomen dediğimiz kişiler son zamanlarda çok
popülerler. Yani Ya, fenomenlik bir meslek haline bir geldi. meslek ve ne haline olduğu geldi. belli. Yani Ne iş yapıyorsun? Fenomen. şimdi özellikle uyuşturucu, fuhuş, bunlar hakikaten toplum yapısını bozan, toplumu derinden etkileyen, aile yapımızı bozan suçlamalar. Eğer ki gerçekse tabii bunlar yargılama sonrası ortaya çıkacak. Ama bu kişilerin Instagram hesaplarına, kullandıkları hesapları yetişkinlerin yanında gençler ve çocuklar da ulaşabiliyor. Dolayısıyla bunun önünün alınması, soruşturmaların titizlikle yürütülmesi çok katmanlı bir süreç. Aynı zamanda toplum yapımızı da derinden etkileyen suçlar bunlar. Dolayısıyla evet, fuhuş aynı zamanda Türk Ceza Kanunu'nda fuhuşa aracılık ya da fuhuş bir suçtur. Ama toplumu da yakından ilgilendirmesi dolayısıyla bunların üzerine gidilmesi her bakımdan çok önemli. Burada şöyle bir ayrım var mı hocam? Kamuya mal olmuş kişiyle kamuya mal olmamış kişinin işlediği suçla alakalı herhangi bir şekilde bir ayrım var mı? Bu suçlarla ilgili yok. Yok değil mi? Yok. Olması gerekir mi sizce? Hukukçu kimliğinize soruyorum. Ya şundan dolayı soruyorum. Evet, şahıs uyuşturucu kullanmış. Kendi kararı, kendi vücudu. Kendine zarar Çok ver. popüler. Hocam Kendi öyle kararım, bakma. kendi vücudum diye bir şey var. Evet, yani benim de aklıma bir anda o geldi. Kol benim, damar benim konusuna kadar Ya. gideriz buradan. Ama meselemiz şu. Şimdi bu kişiler aynı zamanda işte Instagram hesaplarında, sosyal medya hesaplarında milyonlarca takipçisi olan isimler de oluyor. Ve gençler bazıları bunları kendi annesinden, babasından daha çok severek takip ediyor. Tabii. Yani ne yazık ki. Hani aile birliğimiz bozuluyor diyoruz ya. Bunun da mesela masaya cidden yatırılması lazım. Ya adam kendi kardeşini sevmiyor. Ekranda gördüğü birisine aşık. Ya ona taparcasına seviyor onu. Şimdi bu tarz insanlar kullandıkları zaman ya sokaktaki herhangi bir şahsın kullandığı gibi etki yaratmıyor. Çünkü işte rol model aldığı kişiyi takip ediyor ve bununla alakalı çıkan haberlerdir. Aa, o da kullanıyormuş gibisinden. Hani seni takip eden kitleye de aslına bakarsan yanlış bir yönlendirme gerçekleştirmiş oluyorsun. Ya bence bunun cezasının ayrı olması lazım. Bizim hukukumuzda tabii o zaman ceza adaleti ne derece sağlanır? Yani işte şahıslara göre ceza verme çok da uygun değil bizim hukuk sistemimize ve genel hukuk prensiplerine Söz göre. konusu, Ama çok özür dilerim. buyurun. eğer ki bu kişiler işte bu özendirme ya da işte mesela yasa dışı bahis çok fazla konuştuk. Bunların reklamını da yapanlar var. Yani işte artık özendirme noktasında belki cezalarda bir arttırım söz konusu olabilir. Mesela diye söz konusu düşünüyorum. şahısların özel hayatlarının bu kadar ulu orta konuşulması ayrıyeten bir suç mudur? TCK'ya göre. İki Evet. tane hukukçumuz var. Ben evet Peki, diyeyim, çekileyim şimdi- daha bir sürü şey biriktirdim. Tabii ben size o zaman şimdi diğer bir soruyu sorayım. Ben kamuya mal bakın olan bir ben, konu olduğu ben için şu anda çok çok böyle fazla- zülfiyare dokuna dokuna gideceğim. Bu şahıslar aynı zamanda kamuya mal oldukları için özel hayat sınırları normal bir şahsın özel hayat sınırından daha şeffaf değil midir? Elbette Evet. öyle. Elbette öyle. O zaman işte o işledikleri suçların da tesirleri kamuda çok daha farklı oluyor. Hak ediyorlar yani. Tabii. Evet. Bakın şöyle. Buyurun hocam. Öncelikle Türk Medya ailesine teşekkür ediyorum. Star gazetesi yazar olarak salı günü bütün sütünü buna ayırdım. Ünlülük, şan, şöhret ve bunun için ödenen bedeller. Esareti olduğunuz bir hayatın tıpkı esaretin bedeli olduğu gibi bedelini ödüyorsunuz. Size dair özel yaşamı herkese mal olmak adına ulu orta yaşadığınız zaman TV24'ün de masasına konu olursunuz. Başkalarının da bu saatte masasına meze olursunuz. Çok da hoşlarına gittiği kanaatindeyim açık söyleyeyim. Çünkü böyle bir meslekleri yok bunların. Ne iş yapıyorsunuz diye sorduğu zaman fenomenim diye bir cevap verildiği zaman fenomeni o noktaya taşıyan hadise nedir? Özel hayat. Hocam bir sürü var. Az önce mesela Begüm hocam bir hanımefendiden bahsetti. Ben onun ismini bu soruşturma geçene kadar bilmezdim. Ben şu fotoğrafları görünce kadar hemen hemen hiçbirini bilmiyorum. Geçenlerde bir oyuncudan bahsediyorlar. İşte V takısı getirip o Soruşturmayla oyuncunun öğrendik isimleri Evet zaten. ya V Yani, takısından sonra o hanımefendinin adını geçiyor. Ünlü oyuncu diyorlar. Mesela o ünlü nasıl bir ünlüyse benim haberim yok mesela. Yani Türkiye'nin de yarısının haberi yoktur. Bunlar bir yerde PR işine de döndü tırnak içerisinde söylemek gerekirse yani. Kıymetli izleyenlerimiz lütfen şunu unutmasın. Özellikle genç izleyicilerimiz. Bu hayatlar özenilebilecek hayatlar değil. Şu anda ekranımızın arkasında 10, 20, 50 tane isim gördük. Var gezen. 50 bin kişi heba oldu bu 50 isme erişebilmek için. Tabii. 50 bin kişi bir potaya giriyor. Daha güzel olmak için, daha estetik durmak için, daha saygı görmek için, daha şöhretli olmak için 49.950'si heba oluyor o yolda. Nerelerde heba oluyor? Kimlerle bir şekilde bu ilişkiyi yürütmek zorunda kalıyor?
bilmiyorum ama uyuşturucunun sağlığa zararlı olduğunu biliyorum. Her türlü bağımlılığın sağlığa zararlı olduğunu bildiğim gibi. Bu konu çok kritik bir soru sordunuz biraz önce. Bakın Türk Ceza Kanunu 3. bölümü şöyle başlıyor zaten. Kamunun sağlığına karşı suçlar. Ahmet'in sağlığına karşı suç demiyor. Ayşe'nin sağlığına karşı suç demiyor. Benim sağlığıma karşı suç diyor. Çünkü bunu kullandığın zaman ve bunu kullanmayı özendirici bir faaliyetle kendi sosyal medya hesabından yaydığın zaman bizim evlatlarımız, bizim eşlerimiz, bizim çocuklarımız da etkileniyor. Kamu kim? Halkın tamamı. O zaman halka mal olmaya bu kadar gayret eden bu insanların bu masaya meze olması kadar doğal bir hadise yok. Hoşlarına gidiyordur bir kısmının. İddia ile söylüyorum ve eminim. Çünkü bunu yapıp gözaltına alıp ertesi hafta bir daha yapıp bir daha gözaltına alındığında sormaz mısın? Kardeşim hiç mi ders almıyorsun? Hiç mi örnek bir davranış kalıbını ailende biri sana geliştirmedi? Problem ne? Aidiyet. O yüzden zaman zaman işte 2026 ahlak yılı olsun, edep yılı olsun diye bağırıyoruz her seferinde. Aidiyetlerin noksanlığı beraberinde fanatizmi getiriyor. Bazen bir spor kulübüne fanatizm getiriyor. Bazen sevdiği birine, bazen bir dizi oyuncusuna. Bu bir noktadan sonra maalesef sadece hani patolojik bir travmatik duruma da dönüşmeye başlıyor. Ama izleyicilerimiz bunu çok iyi bilsin diye sadece hiç teknik ayrıntısına girmeden 3 tane maddeden bahsetmek istiyorum. Kişi kendi kullandıysa diyoruz ya mesela Türk Ceza Kanunu madde 191. Kendi kullandıysa dediyse eğer benim vücudum, benim kişiliğim vesaire diye tamam. 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ama ilk seferinde Yargıtay diyor ki bak bir daha yapma. Ama Türk Ceza Kanunu madde 188 bunun ticareti ise çok kritik bir nokta var. Yargıtay'ın da ısrarla vurguladığı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde diyor. İmal eden, ithal eden, ihraç eden kişi 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır. Bir türlü bulamadığımız kişiler var ya bunlar. Geliyorsunuz, torbacıyı yakalıyorsunuz, şunu yakalıyorsunuz, bunu yakalıyorsunuz. Yukarıda bir yerde bir tıkanıyorsunuz. Bir kara delik var orada. Kara delik var. İşte baron diye andıkları onun daha üstünde kişiler. Orada bir donuyoruz. Sanmasınlar izleyicilerimiz onlar yakalanmıyor. Şu anda içeride yüzlerce insan var. 20 yılın üstünde ceza almış vaziyette. Evet. Ama bu dava dosyasıyla ilgili en kritik nokta bu değil. En kritik nokta evet 190. madde neydi? Kolaylaştırıcı. Evimi açtım size. Şu kalemi verdim sana. $100 banknot verdim sana. Beyaz sayfa verdim sana. Malzeme temin ettim. $100 banknot. Bayağı fazla. O kadar fazla geçti ki. Evet. Sonuçta Haklısınız. $100. Haklısınız. 5 yılla yargılanıyor. Ama benim bu dosyada beklediğim hadise şu. 188'e 3. Diyor ki uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan. Başkalarına veren ne demek? Oturdu birileri kullandı. Ceza almadı ya. Şöyle yaptı. 10 yıl. Şöyle yaptı 10 yıl. Sonra ev sahibiyim ya ben. Mekan hazırlamışım sizlere. Ayağa kalktım. Size de uzattım. 10. 30 yılda yargılanır. Hepimizi götürdün hocam. Biz kıymetli izleyicilerimizle özellikle gençlere buradan inşallah çok sert cezalar çıkar. İnşallah. Çok ünlü diye, büyük başkan diye, küçük ünlü diye vesaire diye ayırt edilmeksizin kamuoyuna mal olmuş arkadaşlarımızın kamuoyunda bu şekilde yargılanıyor olması değil. Masumiyet karesini her seferinde söylüyoruz. Tabii. Ama kanun diyor ki ithal etmene gerek yok. Verdiysen diğer kişilere de 10 yıl artı 10 yıl ikinci suç artı 10 yıl artı 10 yıl 5 kişiysen 50 yılla yargılanıyorsun. Hadi buyurun. Umut ediyorum güçlü savcılık makamlarımız ki ben İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın nelere imza attığını hep beraber bildiğimiz için nasıl cesur bir davranış kalıbını ortaya koyduğunu yıllardır burada da aynı cesaret tabii ki gösterecektir. Başsavcı vekilleriyle beraber ünvanının başında, adının başında ne olduğuna bakılmaksızın bu suçları kimler işledi ya da tevessül ettiyse aynı ağır cezaları almaları lazım ki gençler desin ki yapanın yanına kar kalmıyormuş. Şimdi burada ben bir şey daha sormak istiyorum. İki hukukçumuza da. Bu arada Mehmet Hocam sizin de erkek görüşleriniz varsa almak isterim lütfen. Ben Hocam o kadar güzel anlatıyor ki ben çok araya giresim gelmiyor. şimdi
Konuşu. Hepimizi meze ettiğim için af diliyorum. Bu biraz önceki anlatımımda. Hocam o kalemi Onar yıldan arada bir kaldır, kalem olduğu belli olsun. Evet, kalemiz. bu hep dolara çıkıyor. Yani eskiden 1 doları da çok konuştuk Evet. televizyonda, şimdi 100 dolar. 100 dolar. Suç büyüdükçe doların Yok. Abdülhamit Han Tuğralı kalemimiz. Onu da söylemiş olalım. Suç büyüdükçe doların değeri düşüyor hocam. Alçaklık arttıkça doların değeri düşüyor olabilir. Doğru. Evet. Doğru. Şöyle bir şey soracağım size. Şimdi bu konular konuşulurken toplum içerisinde bazı yerlerde ben şunları da duydum. Şimdi evinizi açıyorsunuz birilerine. Arabanız da olabilir bu arada. İş yeriniz de olabilir. Çağırıyorsunuz birisini, misafir ediyorsunuz. Bilmiyorsunuz şahsın uyuşturucu mu kullanıyor, kullanmıyor mu? Şahıs kullanıyor. Daha sonrasında da diyor ki ben Mustafa'nın yanında kullandım bunu diyor. Şimdi böyle bir durum da söz konusu olabilir. Yani mesela burada uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma, ona yer sağlama, temin sağlama gibi durumlarda söz konusu mesken sahibinin ya da meskeni açan kişinin bundan haberi olup olmadığını mesela savcılık burada nasıl bir soruşturma yürütüyor? Ya şimdi tabii burada uyuşturucu kullanımı için işte özel bir yer sağlama, malzeme sağlama, donanım sağlama gibi bazı kriterler var. Yani sizin elbette ki işte evinize gelen bir arkadaşınız ve işte sizin haberiniz yokken bunu yapmış. Tabii ki burada bu şahsi olacak, sizi bağlamayacak ama burada ispat noktasında da zaten çok sıkıntı yaşanıyor uyuşturucu suçlarında. Bakın mesela işte burada kullanım mı yoksa işte ticaret mi yapıldı? Çok fazla ince çizgiler olduğu için Yargıtay'ın belli ayrımları var. Mutlaka ki sizin telefonunuza bakar, yazışmalarınıza bakar. Size yine bir inceleme, sizi de soruşturma kapsamına dahil eder. Belki gerekirse test verirsiniz. Burada hiç her türlü şüpheden arınacak şekilde maddi gerçeğin ortaya çıkarılması zaten ceza muhakemesinin amacı. Ama ispat noktasında işte örneğin kullanma sınırı içerisinde mi o kişinin elindeki uyuşturucu madde? Kullanma sınırını aşıyor mu? Paketleniş biçimi bile Yargıtay'ın göz önünde bulundurduğu kriterler işte birkaç pakete mi ayırmış, satışı hazır hale mi getirmiş? Ona bakıyorlar. Çok önemli, Yargıtay bravo, çok en önemli önemli. kriterlerden biri ceza hukukunda ki uyuşturucu suçlarında en önemli noktalardan biridir. Ne şekilde paketlenmiş? Birkaç paket mi var? Kişinin evinde hassas terazi bulunmuş mu? Bakın bu da ticaretin bir göstergesi. Bunların hepsi birer veri. İşte para trafiği var mı? Kişilere temin etmiş mi? Yazışmalar ne diyor? O kişilerle yapılan yazışmalar sonrasında hesabı bir para giriş çıkışı olmuş mu? O kadar fazla kriter var ki burada her türlü şüpheden uzak bir biçimde kullanma mı, satma mı görebilmemiz için dediğim gibi çok ince bir araştırma yapılıyor evet ama tabii kendinizi ifade edemediğiniz noktada başınızda derde girebilir. Vallahi- O yüzden arkadaşlarımızı doğru seçmemiz gerekiyor. Buyurun hocam. Benim bir sorum var aslında ama yine bu soruşturma ile ilgili. Şimdi biz çok fazla şey görüyoruz. İşte telefon şifresini paylaşanların ya WhatsApp ya da farklı sosyal mecralardan olan görüşmelerinin dökümleri internete sızıyor. Bu da normalde bir suç değil mi? Şimdi sonuçta net alınmış bir ceza yok ama orada bir sürü detay var. Herkesin özel hayatıyla ilgili. Keza KVK ile ilgili birçok durum var. Buradaki Konu soruşturma olmayan mevzular bile bir anda orada öne çıkabiliyor. öne çıkıyor. Evet. Burada hani soruşturmaya tabi olan isimler çok ünlü olduğu için bu göz yumulan bir durum mu? Bununla ilgili yasal bir açık mı var? Durum nedir hocam? Ya tabii yani bu tarz soruşturmalarda bu soruşturma özelinde değil yani yıllar boyunca bir takım işte bilgiler kamuoyuna sızmıştır. Bu da gazetecilerin de işi zaten gazetecilik faaliyeti yani buna bir şekilde ulaşabiliyorlar. Yani Yine çok ince bir ayrıntı, çok bıçak sırtı bir Tabii. durum aslına bakarsanız. Hani bir taraftan kamunun haber alma şeyi var, Haber alma. hakkı var. Diğer Ama taraftan büyük soruşturmalar kişilerin var. ve soruşturmanın gizliliği konusu var. Çok bıçak sırtı gidilen bir durum. Gazetecinin kaynağını gizli tutma hakkı var. Evet.